Yatırımlarıyla göze çarpan Layer 1 projesi Say Network videosundan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Cosmos, SDK ve Tendermint altyapılarını baz alıp kendi geliştirmelerini yaparak yenilikçi bir ağ oluşturmaya çalışan bir projeyle birlikteyiz. Bu videoda yeni testnet versiyonu olan Atlantic 2'yi deneyeceğiz. Aynı zamanda Blockit görev platformu üzerinden testnet görevlerini birlikte yapacağız. Hazırsak video detaylarına başlayalım. Öncelikle etkinlik sayfasına geldim ve görevleri tamamlayabilmek için bu platformda hesap açmamız gerekiyor. Hemen sağ üstten sign up diyerek hesap açma sayfasına erişiyorum. Buradan e-mail, kullanıcı adı ve şifrenizi belirleyerek kolayca bir hesap açabilirsiniz. Ben açtığım hesaba buradan login diyerek giriş yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar, hesabıma da giriş yaptıktan sonra artık buradaki 3 görevi de yapabiliyor bir hale geldim. Hemen ilk görevdeki participate butonuna tıklayarak başlayacağım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi görevlerin bitmesine kalan sürede 19 gün olarak görünüyor. Son görevin 23 günü kalmış arkadaşlar. Hemen ilk göreve participate diyorum. Ardından next diyorum. Bu aşamada Leap Wallet'ı kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ardından da Connect Leap diyerek buradan bağlayacağız. Leap Wallet'ı indirmek için hemen buradaki Leap Wallet mavi yazısına tıklıyorum. Ardından beni indirme sitesine yönlendiriyor. Siteye geldikten sonra sağ üst taraftan Get Leap diyorum. Ardından karşıma kurabileceğim cihazlarla ilgili indirme linkleri çıktı arkadaşlar. Ben şu anda Brave üzerinden devam edeceğim ama siz diğer seçenekleri de tabii ki değerlendirebilirsiniz. Brave'e tıklıyorum. Ardından beni mağazaya yönlendirecek. Brave'e ekle diyorum. Uzantıyı ekle dedim ve kurulumun gerçekleşmesini bekliyorum. Evet, kurulumum gerçekleşti. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında kullandığım bütün linkleri de bulabileceksiniz. Evet, kurulum bittikten sonra karşımıza çıkan ekranda istersek Create a New Vault diyerek yeni bir cüzdan oluşturabiliriz. Veya hali hazırda aşağıdaki cüzdanlar veya kurtarma kelimeleri gibi seçeneklerle diğer cüzdanlarımızı da Leap Vault'un içerisine aktarabiliyoruz. Biz hemen burada Create New Vault diyerek yeni bir cüzdan oluşturalım. Ardından açılan sayfada buradaki gözün üzerine geldiğimiz zaman cüzdan kurtarma kelimelerimiz karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu kelimeleri güvenli bir yere saklamamız oldukça önemli ve kimseyle paylaşmayalım. Çünkü bu kelimelerle istediğimiz zaman istediğimiz cihazdan Leap cüzdanımıza erişebiliyoruz. Aşağıdaki Copy to Clipboard butonuna tıklayarak bu kelimelerimi güvenli bir yere kaydedip devam edeceğim. Evet, kelimelerimi kaybettim. Ardından aşağıdaki onay butonuna tıklıyorum. Burada da eksik kalan kelimeleri tamamlamamızı istiyor. 4, 8 ve 12. kelimeleri kendim doldurup devam edeceğim. Evet, bunları da doldurdum. Confirm diyorum. Ardından son olarak cüzdan şifremizi belirlememiz gerekiyor. Hemen şifremi de belirleyip devam ediyorum. Cüzdan şifremi de belirledikten sonra Proceed diyerek devam ediyorum ve kurulumumu tamamlamış olacağım. Evet, gördüğünüz gibi cüzdanımız hazır arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza SEI test coinlerini almamız gerekiyor. Önce cüzdanımı sağ üst taraftan eklentiler menüsüne tıklayarak açıyorum. İsterseniz buradaki pin butonuna tıklayarak buraya da sabitleyebilirsiniz. Cüzdanımı açıyorum. Hemen sağ üst köşedeki sembole tıklayarak buradan ağımı değiştireceğim. Ağımı ne yapmam gerekiyor? Atlantic 2 yapmam gerekiyor. Hemen biraz aşağıya iniyorum. Ve evet, burada gördüğünüz gibi SEI Atlantic 2 testnet ağını görebiliyoruz. Buna tıklayarak cüzdanımı bu ağa geçiriyorum arkadaşlar. Sonrasında buradaki adresimi kopyalayacağım. Hemen buradaki kopyalama butonuna tıklayarak kopyalıyorum. Şimdi test tokenleri almak için SEI Network'ün Discord sunucularına gitmemiz gerekiyor. Hemen Discord'a geçiş yapalım. Aynı zamanda Discord linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Evet, şimdi SEI Network'ün Discord sunucularına geldim arkadaşlar. Siz sunucuya ilk girdiğiniz zaman buradaki Welcome'ın altında yer alan Verify kanalından önce bir sunucu doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Burada da zaten adımları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Önce Verify deyip ardından buradaki Click Here butonuna tıklayarak yönlendirmeleri takip edip yapabilirsiniz. Sunucuya eriştikten sonra burada testnet kategorisinin altında bulunan Atlantic 2 Faucet kanallarına giriyoruz. Ardından burada Faucet'ten test coinlerini almak için önce ünlem yazıyoruz. Ardından Faucet yazıyoruz. Bir tane boşluk bırakıp son olarak az önce kopyaladığımız Leap cüzdan adresini buraya yapıştırıyoruz ve Enter diyerek test coinlerimizin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada toplamda bir tane SEI coin alabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bu oldukça güzel bir miktar. Hemen tekrardan tarayıcıya geçelim. Evet, tarayıcıya geldim. Burada SEI coinlerimin gelmesini bekleyeceğim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bir adet SEI test coin bakiyem cüzdanıma yansıdı arkadaşlar. Discord sunucularına sadece günde bir kere test coinleri alabiliyoruz. İsterseniz cüzdandaki SEI testnet faucet butonuna tıklayarak da buradan da coinleri alabilirsiniz. Hemen tıklayalım. Ardından doğrulamaya geçiyorum hemen. Evet, doğrulamaya geçtikten sonra buradan da biraz bize SEI test coinleri gönderecek arkadaşlar. Şimdi tekrardan etkinlik sayfamıza geri dönelim.
Burada önce ne yaptık? Cüzdanımızı kurmuştuk. Hemen Connect Lip diyerek Lip cüzdanımı bağlayacağım. Sayfayı bir kere yenilemem gerekiyor. Sayfayı yeniledim. Tekrardan Next diyorum. Şimdi Connect Lip diyorum ve cüzdan bağlantımı Approve diyerek gerçekleştiriyorum. Bu adımda da Next diyerek devam ediyorum. Şimdi buradan da Next diyorum. Ardından coin balansımızı kontrol etti ve bir sayımız olduğu için bu aşamayı da geçmiş olduk. Next diyorum. Buradaki aşamada da Sei ve Blocked hesaplarını Twitter'dan takip edip buradaki tweet'i like artı RT yapmamız gerekiyor. Hemen buradaki linklere tıklayarak bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ben takip işlemlerini tamamlıyorum ve devam edeceğiz. Evet, takip işlemleri ve RT like işlemleri oldukça basit arkadaşlar. Video uzamasın diye bu adımları göstermedim. Buradaki görevleri yaptıktan sonra aşağıdaki kutucuğa Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Twitter kullanıcı adımı da yazdıktan sonra submit diyerek devam ediyorum. Buradaki aşamada da Blocked ve Sei'nin Discord sunucularına katılmamızı istiyor. Sei'ye zaten katılmıştık. Buradaki Blocked'a tıklayıp katılıp hemen devam edeceğim. Evet, Discord sunucularına da katıldıktan sonra şimdi buradan Login with Discord diyerek Discord hesabımı da bağlayacağım arkadaşlar. Ardından yetkilendir diyorum. Şu anda bu şekilde bir hata aldık. Tekrardan etkinlik sayfasına dönüp deneyeceğim. Evet, ikinci denememde başarılı bir şekilde Discord'umu da bağladım ve gördüğünüz gibi birinci görevin tüm gerekliliklerini yerine getirdim arkadaşlar ve bu sayede 100 tane puan kazanmış oldum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ikinci görevimize geçiş yapalım. Hemen buradan Participate diyorum. Next diyerek buradaki adımı geçiyorum. Ardından Sei bakiyemizde olduğu için burayı da Next diyerek tamamlayabiliyoruz. Şimdi bize bir de USDC test tokenleri lazım arkadaşlar. Bunun için de This Faucet butonuna tıklayarak ilgili sayfaya erişiyorum. Ardından bot doğrulamasını onaylıyorum. Devamında Connect to Lip diyerek Lip cüzdanımı bağlayacağım ben. Hemen Approve diyerek onaylıyorum ve buradaki Request butonuna basarak USDC test coinlerimin de gelmesini bekleyeceğim. Evet, başarılı bir şekilde Faucet'ten USDC'leri de aldık. Şimdi tekrar da etkinlik sayfasına dönelim ve buradaki Check Status butonuna tıklayarak kontrolümüzü sağlayalım. Evet, kontrolümüzü yaptı. 100 tane USDC'miz var. Next diyorum ardından. Şimdi karşıma çıkan sayfada Eclipse Pet sitesini ziyaret et ve Jumanji Finance token satışına katıl diyor. Hemen bunu da tamamlayalım. Eclipse Pet website butonuna tıklıyorum ve bizi siteye yönlendiriyor. Ardından Launchpad diyorum. Öncelikle buradan sağ üstten Connect Wallet diyerek cüzdan bağlamamız gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi Leap Wallet seçeneği yok arkadaşlar. O yüzden bir tane Kepler cüzdanına ihtiyacımız var. Kepler cüzdan kurulumu ile ilgili bilgiyi şu an kartlarda çıkan videodan edinebilirsiniz. Bu aşamada Kepler cüzdanında tekrardan faucetlerle uğraşmamak için Lip cüzdanımın kurtarma kelimeleriyle Kepler cüzdanımdan yeni bir hesap açacağım arkadaşlar. Kepler'a girdikten sonra sağ üstteki profil sembolüne tıklıyorum. Ardından Add Account diyorum ve buradaki Import Existing Account butonuna tıklayarak Lip cüzdanımın kurtarma kelimelerini buraya gireceğim ve hesabıma isim verip devam edeceğim arkadaşlar. Bu sayede oradaki aldığım tokenleri de değerlendirmiş olacağım. Evet, kelimelerimi girdim. Hesabıma da bir tane isim veriyorum ve next diyerek devam ediyorum. Evet, Kepler cüzdanımız da artık hazır bir hale geldi. Şimdi tekrardan Eclipse sitesine döndüm. Öncelikle Kepler cüzdanımızı açalım ve yeni açtığımız hesaba buradan geçiş yapalım arkadaşlar. Çünkü Lip Wallet'ımız burada. Gördüğünüz gibi Sei bakiyelerinde geldi. Ardından Connect Wallet diyorum. Kepler'ı seçiyorum. Cüzdanımdan onay veriyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi Jumanji Finance satışı karşımıza çıkıyor zaten. Aynı zamanda burada diğer gelecek projelerin satışlarını da takip edebilirsiniz. Upcoming kısmında onlar da görünecektir. Hemen Jumanji'ye tıklıyorum. Elimde zaten USDC'ler vardı. Şimdi buradan Buy Manji diyorum. Elimdeki USDC'lerin 50 tanesini buraya yazıyorum. 50 tane almanız gerekiyor. Çünkü görev sitesinde karşımıza böyle bir görev çıkacak. 50 tane USDC'lik manji aldığınızdan emin olun. Hemen Buy Manji diyorum. Cüzdanımdan basit bir şekilde onay vereceğim. Buradaki fee fazla olduğu için Low seçeneğine tıklayıp Approve diyorum. Ve satın alma işlemim gerçekleşti. Evet, Manji coin'imi de aldıktan sonra şu detayı da vermek istiyorum. Kepler cüzdanı kurduğunuzda Sei Atlantic ağı ilk başta görünmeyecek arkadaşlar. Bunu eklemenin çok kolay bir yolu var. Hemen Vortex protokol sitesine geliyorsunuz. Yine bu linki de açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Connect Wallet diyerek cüzdanınızı bağladığınız zaman direkt olarak Kepler cüzdanınıza Atlantic 2 ağı eklenecektir. Bu işlemlere ardından devam edebilirsiniz. Aynı zamanda Eclipse sitesindeki başka bir işlemi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen buradaki sağ üstten Faucet'e tıklıyoruz. Cüzdanımızdan onayımızı verip buradan sitenin kendi coin'inden alacağız arkadaşlar. Bu coinlerim de hemen geldi zaten. Home seçeneğine tıklıyorum üst menüden, ardından buradaki Stake Now butonuna tıklayarak elimdeki
1000 tane Eclipse coin'in maksimum diyerek hepsini de stake yapacağım. Hemen cüzdanımdan tekrardan onay veriyorum. Stake işleminden sonra buradaki unstake seçeneğiyle elinizdeki Eclipse coin'leri maksimum diyerek buradan start unstake deyip çekim işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Burada start unstake dedikten sonra 30 günlük bir bekleme süresi oluyor arkadaşlar. Ama isterseniz instant withdraw diyerek de %10'luk bir kesinti yaşayarak Eclipse coin'lerinizi hemen alabilirsiniz. Instant withdraw diyelim. Cüzdanımdan onay verdim. Bu şekilde 900 tanesini geri buraya alıyorum arkadaşlar. Son olarak da Eclipse'de şunu göstermek istiyorum. Hemen buradan portfolyo kısmına geldiğimiz zaman az önce aldığımız Jumanji coin'lerin daha henüz hesabıma geçmediğini, yani claim edilmediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kilit süresi olan 23 günlük süre dolduğu zaman buradan gelip claim yapabiliyor olacağım. Zaten test tokenu olduğu için alıp almamanız da çok önemli değil ama işlem sayısı için buradan bu süre sonunda gelip Jumanji coin'lerinizi de claim edebilirsiniz. Hemen tekrardan görev sitesine dönelim ve next diyerek devam edelim. Sonraki görevde de 50 test USDC karşılığında marjı almamızı söylüyor. Bunu zaten yaptık. Tekrardan next diyorum. Buradan da next diyorum. Bu kısmı da gösterdim size. Evet, tekrardan karşımıza Twitter takip ve RT like görevleri çıktı arkadaşlar. Buradaki tek fark, şimdi platform özel Eclipse'i Twitter'dan takip etmemiz gerekiyor. Bunu tamamlayıp hemen devam edeceğim. Takip işlemini tamamladım. Twitter kullanıcı adımı da yazdım. Hemen submit diyerek devam ediyorum. Ve bu şekilde bu görevi de tamamlamış olduk. Son aşamada Discord görevi de vardı. Benimkinde otomatik onayladı arkadaşlar. Onaylamazsa oradaki eksik kalan Discord'a da katılıp bu görevi de tamamlayabilirsiniz. Evet, son olarak geldik 3. görevimize. Hemen participate diyorum. Next dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine Save Faucet görevi çıktı. Hemen Save Faucet linkine tıklıyorum. Evet, bu açılan site Sei'nin kendi sitesi arkadaşlar. Burada faucetleri var. Hemen sağ üstten Connect Wallet diyorum. Leap cüzdanımı seçiyorum. Ardından buradaki kısma autofill diyerek cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Next dedim, ardından bot doğrulamasını tamamlıyorum. Bot doğrulamasını tamamladıktan sonra request Sei diyerek Sei coinlerimi de alacağım buradan. Şu anda ben daha önceden aldığım için burada bir hata verdi. Siz denerseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Hemen burada staking bölümü de var. Sol menüden staking'e gelip buradaki validatörlerden herhangi birisine stake diyerek yatırma işlemi de yapabilirsiniz. Ardından yaptığınız stake'leri buradan Your Delegations kısmından görüp isterseniz unstake de yapabilirsiniz. Hemen tekrardan görev sitemize dönelim. Buradan next diyorum. Faucet'i zaten yaptığımızı varsayıyorum. Next dedim. Şimdi tekrardan Sei bakiyemizi kontrol etti. Burada da bir sıkıntı yok. Next diyorum tekrardan. Evet, buradaki görevde de en az bir tane RAM token'dan almamızı istiyor arkadaşlar. Hemen Exchange'e gidiyorum ve beni Sparrow Swap sitesine yönlendirdi. Enter the app diyorum. Şu an cüzdanım bağlıymış buraya. Hemen bağlantımı kesip tekrardan Connect Wallet diyerek Captor veya Leap cüzdanımızı bağlayabiliyoruz. Leap'i seçtim. Cüzdanımdan onay verdim. Ne yapmamız gerekiyordu? Swap kısmından bir tane RAM token almamız gerekiyordu. Hemen yukarıya ne kadarlık Sei coin'i çevirmek istediğimi yazıyorum. 0,02 yazdığımız zaman 1.47 RAM alıyormuşuz. Hemen swap diyorum. Cüzdanımdan onay verdim. Evet, swap'imiz gerçekleşti. Tekrardan etkinlik sayfasına dönüyorum ve check status diyerek kontrol yapmasını sağlıyorum. Evet, bir sıkıntı yok. Tekrardan next dedim. Evet, bu görevde de Sparrow Swap sitesindeki Sei ve RAM havuzuna 0.1 oranında Sei stake etmemi istiyor. Hemen stake yer claim butonuna tıklıyorum. Ardından enter the app dedim tekrardan. Zaten yukarıdaki havuz gördüğünüz gibi Sei stake ederek RAM coin kazanabiliyoruz. Hemen buradaki stake butonuna tıklıyorum. En az 0,1 stake yapmamız gerekiyordu. 0,1 yazdım. Stake diyorum. Cüzdanımdan onay verdim ve evet, bu işlemim de gerçekleşmiş oldu. İsterseniz burada unstake diyerek yüzdelik kısım olarak seçip unstake yaparak bu işlemi de yapabilirsiniz. Bu sayede işlem sayınız artacaktır ama tabii ki öncelikle görev sitesinden onay almayı unutmayın. Hemen next diyorum. Ve karşıma yine Twitter görevleri çıktı. Tek fark yine Sparrow Swap'i Twitter'dan takip etmek. Bunu yapıp devam ediyorum. Ardından submit dedim. Evet, Discord görevimi de otomatik olarak tamamladı. Siz de eksik olursa Discord'da tamamlayıp bu 3. görevi de başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu anlık görevlerimiz bu şekilde hepsi tamamlandı gördüğünüz gibi. Burada Blocked sitesinde bazı puanlar kazandık ve bu etkinlik Sei Network ile resmi bir etkinlik arkadaşlar. O yüzden burada yaptığımız işlemler aslında Sei'nin bizim yaptığımız işlemleri otomatik olarak doğrulamasını sağlıyor. Bu arada isterseniz Sparrow sitesindeki Pool, Farm ve diğer stake seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu işlemlerin benzerlerini hemen hemen
birlikte yaptık zaten. Umarım kazanç sağlayacağımız bir testnet olur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.